Yahudilik sadece bir din midir? Yoksa binlerce yıllık bir hafıza mı? Sürgünlerle yoğrulmuş bir kimlik mi? Yoksa tarihin en uzun soluklu inanç yolculuğu mu? Bu videoda kutsal metinlerden çok insan hikayelerini konuşacağız. Krallıklar kuran, tapınaklar inşa eden, sürgünlere gönderilen ama hiçbir zaman yok olmayan bir halkın hikayesini. Kimi zaman çölde, kimi zaman saraylarda, kimi zaman da yabancı topraklarda hayatta kalmayı başaran bir inancın izini süreceğiz. İlk videoda Yahudiliğe uzaktan baktık. İkinci videoda ise zamanın içine giriyoruz. Hazırsanız, tarihin en eski tek tanrılı inançlarından birinin derinliklerine iniyoruz. Bir aileyle başlayan inanç. Yahudiliğin tarihi bir imparatorlukla değil bir kişiyle başlar. Hazreti İbrahim. Yahudi geleneğine göre Tanrı, İbrahim ile bir ahit yapar. Bu ahit, sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir soybağı ve kader ortaklığıdır. İbrahim'in oğlu İshak, onun oğlu Yakup. Yakup'un adı daha sonra İsrail olarak değişir. Ve İsrail'in 12 oğlundan İsrailoğulları doğar. Burada önemli bir nokta var. Yahudilik, baştan itibaren evrensel bir din olma iddiasıyla değil, belirli bir halkla ilişkilendirilmiş bir inanç olarak şekillenir. Mısır dönemi ve Musa'nın rolü. İsrailoğulları zamanla Mısır'a yerleşir. Başta misafir olarak gelen bu topluluk, nesiller sonra köle haline gelir. Bu noktada sahneye Hz. Musa, Moses çıkar. Yahudilikte Musa, sadece bir peygamber değil, aynı zamanda kurtarıcı, kanun koyucu, ulusu şekillendiren liderdir. Mısır dönemi, Yahudi tarihinin sadece bir esaret hikayesi değil, Yahudiliğin gerçek anlamda doğduğu dönemdir. Çünkü Yahudiler bu dönemde yalnızca bir soy, bir aileler topluluğu olmaktan çıkar. Ortak acısı, ortak hafızası ve ortak yasası olan bir halk haline gelir. İsrailoğulları Mısır'a ilk geldiklerinde köle değildi. Yusuf'un Mısır'daki yükselişi sayesinde saygı gören, hatta korunan bir topluluktu. Ancak zaman değişti. Yusuf unutuldu, İsrailoğulları çoğaldı ve bu kalabalık, Mısır yönetimi için bir tehdit gibi görülmeye başlandı. İşte tam bu noktada baskı başladı. Önce ağır işler, sonra zorla çalıştırma, ardından açık kölelik. Yahudi geleneğinde bu dönem sadece bedensel bir esaret değil, onurun ve kimliğin ezildiği bir zaman olarak anlatılır. Firavun'un erkek çocukları öldürtme emri, hikayenin en karanlık noktalarından biridir. Çünkü bu emir, bir halkın geleceğini yok etmeye yöneliktir. İşte Musa'nın hikayesi tam burada başlar. Bir bebek, Nil nehrine bırakılır. Aslında bu bir terk ediş değil, çaresiz bir koruma çabasıdır. Ve kaderin ironisiyle Musa, onu yok etmek isteyen sistemin tam kalbinde, Firavun'un sarayında büyür. Bu detay çok önemlidir. Musa hem İsrailoğullarının acısını taşıyan biri, hem de Mısır sarayının dilini, düzenini, gücünü bilen bir adamdır. Yani iki dünyanın arasında büyür. Bir gün bir Mısırlının bir İbrani'ye eziyet ettiğini görüp onu öldürmesi, Musa'nın içindeki kimlik çatışmasının patlaması gibidir. Ardından Midyan'a kaçışı, aslında Musa'nın içsel dönüşüm sürecidir. Saraydan çobana, güçten yalnızlığa, sessizlikten vahye giden bir yol. Ve Sina Dağı, Yahudi inancına göre Tanrı, Musa'ya burada seslenir. Ben var olanım diyerek kendini tanıtır. Bu an, Yahudilikte Tanrı'nın ilk kez bu kadar net, doğrudan ve kişisel şekilde ortaya çıktığı andır. Musa artık sadece bir kaçak ya da bir çoban değildir, bir halkın sözcüsüdür. Musa'nın Firavun'un karşısına çıkışı, sıradan bir özgürlük talebi değildir. Halkımı serbest bırak sözü, aslında Tanrı adına söylenmiş bir meydan okumadır. Mısır'daki felaketler, Yahudi anlatısında yalnızca mucize değil, aynı zamanda bir mesajdır. Gücün mutlak olmadığını, zulmün ilahi düzende karşılıksız kalmayacağını anlatır. Çıkış anı, yani Eksodus Yahudilikte sadece bir göç değildir. Bu olay, her yıl Pesah Bayramı'nda yeniden hatırlanır çünkü, Yahudiler için özgürlük geçmişte yaşanmış bir olay değil, her neslin yeniden anlaması gereken bir deneyimdir. Biz Mısır'dan çıktık denirken aslında şunu söylerler. Biz köleliği tanırız, bu yüzden adalet bizim için kutsaldır. Çölde geçen yıllar, dışarıdan bakıldığında bir bekleyiş gibi görünür ama, Yahudi inancına göre bu dönem, halkın eğitildiği zamandır. Sina Dağı'nda verilen Tevrat, Musa'nın rolünü zirveye taşır. Musa artık sadece kurtarıcı değil, kanun koyucudur. Yahudilik burada şekillenir. Ne yenir ne yenmez. Adalet nasıl sağlanır? Güç kime aittir? İnsan Tanrı'yla nasıl ilişki kurar?
Hepsi bu dönemde belirlenir. Musa'nın en çarpıcı yönlerinden biri şudur: kendisi vaat edilen topraklara giremez. Bu, Yahudi geleneğinde büyük bir semboldür. Musa yol gösterendir ama varış noktası değildir. Yani Yahudilikte liderlik, kişisel zaferle değil, hizmetle ölçülür. Sonuç olarak Musa, Yahudilikte sadece bir peygamber değildir. O bir halkın hafızasıdır. Kölelikten hukuka, dağınık bir topluluktan bilinçli bir millete geçişin adıdır. Eğer Musa olmasaydı, Yahudilik büyük ihtimalle tarih sahnesinde bir soy anlatısı olarak kalırdı. Musa ile birlikte ise Yahudilik, zamanı aşan bir kimlik haline gelir. Mısır'dan çıkış, Yahudi tarihinin kırılma noktasıdır. Kızıldeniz'in geçilmesi, Sina Dağı'nda Tevrat'ın verilmesi, Yahudiliği sadece bir inanç değil, hukuki ve ahlaki bir sistem haline getirir. Bu noktadan sonra Yahudilik, ne yeneceğini, ne zaman ibadet edileceğini, toplumun nasıl yönetileceğini detaylı şekilde belirleyen bir yapı kazanır. Vaat edilen topraklar ve krallık dönemi. İsrailoğulları Kenan diyarına yerleşir. Önce kabileler halinde yaşarlar, sonra krallık kurarlar. Bu dönemin en bilinen figürleri: Kral Saul, Kral Davut, Kral Süleyman. Kral Davut, Kudüs'ü başkent yapar. Kral Süleyman ise birinci tapınakı inşa eder. Tapınak Yahudilikte sadece bir ibadet yeri değil, Tanrı'nın yeryüzündeki sembolü, ulusal birliğin merkezi, dinin kalbidir. Yıkım, sürgün ve travma. 1 Samuel 86'da Babil İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirir. Tapınak yıkılır. Yahudiler sürgüne gönderilir. Bu olay, Yahudi tarihinde ilk büyük travmadır. Ama ilginç olan şu: Yahudilik bu noktada yok olmaz. Aksine şekil değiştirir. Tapınak yokken, dua öne çıkar. Metinler merkez haline gelir. Din, mekana bağımlı olmaktan çıkar. Bu, Yahudiliğin hayatta kalmasının temel nedenlerinden biridir. 5. İkinci Tapınak ve Roma dönemi. Perslerin Babil'i fethetmesiyle Yahudiler geri döner. İkinci tapınak inşa edilir. Ancak bu dönemde uzun sürmez. M.S. 70 yılında Roma, Kudüs'ü yerle bir eder. İkinci tapınak da yıkılır. Ve bu kez sürgün küresel olur. 6. Diaspora, dünyaya dağılan bir inanç. Roma sonrası Yahudiler, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya dağılır. Bu dönemde Yahudilik, sinagog merkezli, Rabbi Haham önderliğinde, Talmud temelli bir din haline gelir. Artık Yahudilik, devletsiz, tapınaksız ama metinlere sıkı sıkıya bağlı bir inançtır. Orta Çağ, baskılar ve hayatta kalma. Orta Çağ'da Yahudiler, Avrupa'da dışlanır, gettolarda yaşar, zaman zaman sürgün edilir, katliamlara uğrar. Ama aynı zamanda ticarette, bilimde, felsefede önemli roller üstlenirler. Bu dönem, Yahudiliğin kimlik bilincini daha da güçlendirir. 8. Modern dönem ve kırılma noktası ve 20. yüzyıl, antisemitizm, pogromlar ve en büyük travma, Holokost. 6 milyon Yahudinin öldürülmesi, sadece bir insanlık suçu değil, Yahudi tarihinde derin bir kırılmadır. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması ise, kimi Yahudiler için kurtuluş, kimi için tartışmalı bir dönemin başlangıcıdır. Orta Çağ, Yahudi tarihi açısından belki de en zor, en karanlık ama aynı zamanda en öğretici dönemlerden biridir. Çünkü bu çağda, Yahudiler neredeyse hiçbir yerde tam anlamıyla ev sahibi değildir. Sürekli hareket halinde, sürekli tetikte ve çoğu zaman istenmeyen bir topluluk olarak yaşamak zorunda kalırlar. Ama tam da bu yüzden, Yahudilik bu dönemde yalnızca bir inanç değil, bir hayatta kalma kültürü haline gelir. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra, Avrupa'da siyasal yapı parçalanır. Yeni kurulan krallıklar ve feodal düzen içinde, Yahudiler çoğunlukla korunan ama dışlanan bir statüye yerleştirilir. Kral ya da derebey tarafından himaye edilirler ama bu himaye her an geri alınabilecek geçici bir lütuftur. Bugün varlar, yarın sürgündedirler. Bu belirsizlik, Yahudi yaşamının günlük gerçeği haline gelir. Hristiyanlığın Avrupa'da güç kazanmasıyla birlikte, Yahudilere yönelik bakış sertleşir. İsa'nın öldürülmesinden sorumlu tutulmaları, yüzyıllar boyunca sürecek bir suçlamanın temelini oluşturur. Bu suçlama, sıradan bir dini eleştiri değildir. Toplumsal nefretin ve şiddetin meşrulaştırılmasına dönüşür. Yahudiler, öteki değil, çoğu zaman günah keçisi olarak görülür. Haçlı seferleri bu baskının zirve noktalarından biridir. Kudüs'e gitme çağrısıyla yola çıkan ordular,
yol üzerindeki Yahudi topluluklarını hedef alır. Binlerce Yahudi katledilir. Bu saldırılar sadece fiziksel yıkım değil, derin bir travma yaratır. Yahudi kaynaklarında bu dönem, kutsal topraklara gidenlerin kanlı yolu olarak anılır. İnanç adına yapılan bu şiddet, Yahudilerin Avrupa'daki varlığını daha da kırılgan hale getirir. Zamanla Yahudiler belirli mesleklere yönlendirilir, hatta zorlanır. Toprak sahibi olmaları yasaklandığı için tarımdan uzak kalırlar. Loncalara alınmadıkları için zanaat yapamazlar. Geriye kalan alanlar ise para ticareti ve tefecilik olur. Bu durum, Yahudileri ekonomik olarak görünür kılar ama aynı zamanda nefretin hedefi haline getirir. Borç alan öfkelidir, borç veren suçlanır. Böylece ekonomik roller, ahlaki suçlamalara dönüşür. Avrupa şehirlerinde gettolar oluşur. Duvarlarla çevrili, kapıları geceleri kilitlenen mahalleler. Yahudiler bu alanlarda kendi iç düzenlerini kurar. Sinagoglar, okullar, haham mahkemeleri bu dönemde güçlenir. Çünkü dış dünya güvenli değildir. Hayatta kalmanın yolu, iç dayanışmadan geçer. Yahudilik burada daha da içe kapanır ama aynı zamanda daha da derinleşir. Bu dönemde Talmud çalışmaları zirveye çıkar. Çünkü tapınak yoktur, devlet yoktur, ordu yoktur. Geriye sadece metinler kalmıştır. Yahudi kimliği artık toprakla değil, bilgiyle ve hafızayla korunur. Bir Yahudi nereye giderse gitsin, Tevrat'ı ve Talmud'u yanında taşır. Bu yüzden Yahudilik, Orta Çağ boyunca yok olmaz. Aksine düşünsel olarak olgunlaşır. İslam dünyasında ise tablo biraz daha farklıdır. Endülüs, Bağdat ve Kahire gibi merkezlerde Yahudiler görece daha rahat yaşar. Bilimde, felsefede ve tıpta önemli roller üstlenirler. Musa bin Meymun gibi düşünürler bu ortamda yetişir. Ancak bu görece hoşgörü bile tam bir eşitlik anlamına gelmez. Yahudiler burada da korunan azınlık statüsündedir. Veba salgınları Orta Çağ Yahudileri için yeni bir felaket getirir. Toplum çaresizdir ve bir suçlu arar. Yahudiler kuyuları zehirlemekle suçlanır, linç edilir, yakılır. Bilgi eksikliği, korkuyla birleşince şiddet kaçınılmaz olur. Bu olaylar, Yahudi kolektif hafızasında derin izler bırakır. Tüm bu baskılara rağmen Yahudiler yok olmaz. Çünkü Yahudilik, bu dönemde kendini sürekli yeniden tanımlar. Ev yoksa metin vardır. Toprak yoksa hafıza vardır. Güç yoksa dayanışma vardır. Orta Çağ Yahudiliği bize şunu gösterir. Bir inanç, bazen en çok kaybederken güçlenir. Bu yüzden Orta Çağ, Yahudi tarihi için sadece acıların listesi değildir. Aynı zamanda direnmenin, uyum sağlamanın ve kimliği korumanın hikayesidir. Yahudiler bu çağdan yara alarak çıkar ama yok olarak değil. Ve belki de bu yüzden modern dünyaya taşınan Yahudi kimliği bu kadar güçlüdür. Yahudilerin Orta Çağ'daki hikayesi, sadece baskıların ve acıların tarihi değil, aynı zamanda vazgeçmemenin hikayesi. Sürgün edildiler, duvarların arkasına itildiler, suçlandılar ama kimliklerini kaybetmediler. Çünkü onlar için inanç, sadece tapınakta yaşanan bir şey değildi. Evdeydi, sözdeydi, hafızadaydı. Belki güçleri yoktu, belki toprakları yoktu ama hatırlamayı hiç bırakmadılar. Ve bazen bir halkı ayakta tutan şey, kılıç değil, anlatılan hikayelerdir. Bir sonraki videoda, bu hafızanın modern dünyada nasıl bir kırılmaya dönüştüğünü, antisemitizmin nasıl sistematik hale geldiğini ve tarihin en karanlık sayfalarından birine nasıl gelindiğini konuşacağız. Eğer bu anlatım size yeni bir pencere açtıysa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih ancak anlatıldıkça kaybolmaz.